Bu videoda son zamanlarda YouTube videolarında, sosyal medyada, haberlerde sıkça gördüğümüz bir yapay zeka botu hakkında konuşacağız. Bu yapay zeka botunun adı ChatGPT. ChatGPT nedir ve bu botu kullanarak nasıl internetten para kazanabiliriz size bunu anlatacağım. Bu bot ile para kazanmanın birden fazla yolu bulunuyor. Bunları sizler için araştırdım ve bu videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle ChatGPT nedir? OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka sohbet robotudur diyebiliriz. Ve bu botu insanlar genellikle Google ile kıyaslıyor. Nedeni ise ChatGPT'nin sorduğunuz her soruya detaylı ve net bir şekilde cevap verebilmesi. Hatta ChatGPT bununla da sınırlı kalmayıp sizin belirlediğiniz konularda fikir verip metin yazabiliyor. İşte şimdi yavaş yavaş para kazanma fikirleri aklımıza geldi. Ben ChatGPT'yi ilk gördüğümde, ilk keşfettiğimde kesinlikle bundan para kazanılabileceğini anlamıştım. Arkadaşlar ChatGPT ile para kazanmaya geçmeden önce bu tarzda videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hemen ChatGPT ile hangi yollarla para kazanabiliriz bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda karşımda görmüş olduğunuz ekran ChatGPT'nin chat ekranı ve şu anda alt kısımda görmüş olduğunuz gibi yazı yazmamız için bir bölüm bulunuyor. Buraya İngilizce yazarsanız İngilizce cevap veriyor, Türkçe yazarsanız Türkçe cevap veriyor. Peki ChatGPT ile para kazanmanın ilk yolu nedir? Tabii ki YouTube. ChatGPT ile YouTube'dan nasıl para kazanabilirsiniz? Bunu size hemen göstermek istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak test etmek için ChatGPT'ye internetten para kazanmanın 10 farklı yolu nedir diye bir soru soracağım ve bakalım bize nasıl bir karşılık verecek. Evet, yazdım. Şu anda bana cevap yazıyor arkadaşlar. Evet, ChatGPT bana şu anda cevabını yazdı arkadaşlar ve karşımda şu an görmüş olduğunuz gibi internetten para kazanmanın 10 tane farklı yolu var. Peki Kerim, yani biz bunu ne yapacağız? Yani biz bunu kullanarak YouTube'dan nasıl para kazanacağız diye soruyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bakın, YouTuber'ların video üretirken en çok zorlandıkları kısım video fikri bulma ve video metni yazmaktır. Şu anda ben sadece videonun konusunu buraya yazdım ve ChatGPT bana 10 tane farklı internetten para kazanmanın yolunu anlattı. Ben şu anda bu metinde ufak değişiklikler yaparak bir video metni oluşturabilirim ve bunu YouTube kanalımda paylaşarak izlenme, para elde edebilirim. Benim çekmiş olduğum her videonun bir metni bulunuyor arkadaşlar ve ben o metne göre videoyu çekmeye devam ediyorum. Ve bu konuda ChatGPT gerçekten çekeceğiniz videoyla alakalı size güzel bir metin yazabiliyor. Yani şu anda karşımda görmüş olduğunuz bu metni kullanarak ben şu anda bir video oluşturabilirim. Bu tamamen bir örnek. Yani şu an siz zihninizde ChatGPT'ye neler sorabileceğinizi, hangi konular hakkında bilgi alabileceğinizi veya nasıl para kazanabileceğinizi oturup yarım saat düşünseniz bile onlarca farklı yol bulabilirsiniz. Şimdi size farklı bir örnek göstermek istiyorum. Örneğin ben YouTube kanalıma bir video çekmeyi düşünüyorum ve videomun başlığı 5 maddede YouTube kanalımı nasıl geliştirebilirim? Şu anda ChatGPT'ye bunu soracağım ve bakalım bana nasıl bir cevap verecek. Evet, şu anda sorumu sordum ve görmüş olduğunuz gibi bana metin halinde YouTube kanalımı nasıl geliştirebileceğim hakkında 5 tane maddeyle örnek verecek arkadaşlar. Şu anda ben dediğim gibi bunu bile kullanarak yeni bir video oluşturabilirim. Sizin kanalınız neyle alakalıysa bunu ChatGPT'ye sorarak videonuzun kabataslak metnini burada oluşturabilirsiniz. Ve ChatGPT'nin verdiği örnekler de gerçekten güzel arkadaşlar. Bakın, içeriklerinizi doğru hedef kitleye ulaştırın, içeriklerinizin kalitesini arttırın, içeriklerinizi düzenli olarak yükleyin, iletişim kurun, reklam ve sponsorluk anlaşmaları yapın gibi gerçekten de hani çok klişe olan şeyler söylemiyor. Tamamen sizin istediğiniz tarzda bir metin oluşturuyor diyebiliriz. Arkadaşlar ChatGPT ile para kazanmanın ikinci yolu ise makale fikri üretmektir. Ülkemizde birçok insan makale yazarak, sitelerde editörlük yaparak paralar kazanıyor ve YouTube'da video fikri bulmak ne kadar zorsa makale fikri bulmak da o kadar zor bir iş. Ama ChatGPT'yi kullanarak sizin belirlediğiniz konu hakkında onlarca farklı makale fikri isteyebilirsiniz. Şimdi örnek olması için size bir şey göstereceğim. Şimdi ChatGPT'ye internetten para kazanmayla ilgili 10 tane makale başlığı ver diyorum. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi ChatGPT bizim yazmış olduğumuz konu hakkında
10 tane farklı makale başlığı üretmeye başladı bile. Evet, şu anda karşınızda 10 tane farklı makale fikri var arkadaşlar. Örneğin sizin internetten para kazanmayla ilgili bir web siteniz var ve siz web sitenize her gün makale giriyorsunuz. ChatGPT'ye hangi konuyla ilgili makale yazmak istiyorsanız bununla ilgili makale başlığı ver diyorsunuz ve karşınıza gerçekten de makaleleri çıkartıyor. Yani gerçekten hani bir sürü fikir var arkadaşlar. Ben şu anda size belki 3 tane 4 tane yol göstereceğim ama siz düşündükçe bu yapay zekanın ne kadar çok şey bildiğinin farkına vardıkça aklınıza farklı para kazanma yöntemleri zaten gelecektir. Ama bu yöntem ile kendi sitenize yazıyor olabilirsiniz, editörlük yaptığınız siteler olabilir veya hazır makale yazıp bunları satıyor olabilirsiniz. Yani her türlü bizim para kazanmamıza ChatGPT yardımcı oluyor diyebiliriz. Ve şimdi geldik 3. yola. 3. yolda arkadaşlar Instagram. Instagram sayfası olup da içerik üreten ama bazı zamanlar içerik üretmekte zorlanan birçok kişi var büyük ihtimalle. Örneğin bizim bir ayakkabı markamız var ve ayakkabı markamın Instagram sayfasına nasıl postlar atacağımı bilemiyorum. Şimdi hemen ChatGPT'ye gelip ayakkabı markam için Instagram post fikirleri verebilir misin diyorum ve bakalım bize ne cevap verecek. Evet, şu an sorumun cevabı gelmeye başladı bile arkadaşlar. 2 tane örnek verdi bile. Ayakkabılarınızın çeşitli stillerde görüntülenmesi, üretim süreci, fonksiyonel özellikleri gibi şu anda bana cevabını vermeye başladı. Ve gerçekten de işe yarar cevaplar veriyor arkadaşlar. Hani cevap olsun diye cevap değil de gerçekten işimize yarayacak şeyler veriyor bize. Hani kullanın veya kullanmayın, sadece burada yazan şeyler bile size ilham verebilir ve siz o ilham karşısında kendiniz bir şeyler üretebilirsiniz. Bakın şu anda bana mesela 6 tane farklı örnek verdi bile. Belki devam edecektir, bilmiyorum. Evet, bana toplamda 7 tane örnek verdi arkadaşlar sorduğumuz soruyla alakalı. Belki de 10 tane ver deseydim 10 tane verecekti. Yani bu şekilde Instagram sayfanızla alakalı post fikirleri de buradan alabiliyorsunuz. Belki de Instagram'la alakalı çok daha farklı bilgiler de alabiliyorsunuzdur. Ben daha denemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Ama siz deneyin. Belki de çok daha yaratıcı ve işinize yarayabilecek şeyler söyleyecektir. Instagram'la alakalı bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin Instagram'da bir finansal sayfanız var ve parayla ilgili paylaşımlar yapıyorsunuz. Böyle bir sayfada paylaşılmak üzere ChatGPT'ye dünyanın en iyi yatırım araçlarını listele diye soruyorum ve bize bir metin oluşturmasını istiyorum. Bakalım bize ne yazacak? Bakın, listelemeden önce bir açıklama yapıyor ve açıklamadan hemen sonra da listelemeye başlıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi bize 5 tane yatırım fikri verdi arkadaşlar. Biz bunları şu anda elden geçirerek Instagram'da bir post oluşturabiliriz ve paylaşabiliriz. Ve şimdi sıra geldi 4. yola. Arkadaşlar, benim en beğendiğim ChatGPT ile para kazanma yollarından bir tanesi de bu. Bu yol nedir? Kod yazdırmak. Evet, ChatGPT gerçekten kod da yazabiliyor arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz, sizin söylemiş olduğunuz bir aracı hemen kodlayabiliyor, yazabiliyor. Yine size bir örnek göstereceğim. Örnek verdiğimde çünkü çok daha iyi anlıyorsunuz. Evet, şu anda ChatGPT'ye yüzde hesaplama aracı yapabilir misin diye soracağım ve bakalım bize nasıl bir cevap verecek. Hemen yazıyorum. Ve yüzde hesaplama aracı yapabilirim dedi. Python dilinde yazacağını söylüyor. Ve evet, şu anda kodu yazmaya başladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, bize böyle bir cevap verdi arkadaşlar. Hem burada kodu yazdı hem de altına bir açıklama yazdı. Şimdi ben bir de bu kodu HTML kodlarıyla yazmasını isteyeceğim. Hemen şöyle başlatıyorum. Ve HTML kodlarıyla bize bir yüzde hesaplama aracı yapabilir misin dedim. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi cevabını verdi ve yazmaya başladı. Evet, az önce sitenin birazcık kafası karıştı ve tekrardan sordum. HTML kodlarıyla bize yüzde hesaplama aracı yaptı arkadaşlar. Şöyle hemen size kodu da göstermek istiyorum. Bu kodun doğruluğunu da size hemen şöyle test etmek amacıyla bir sitede göstermek istiyorum. Bakın, bize vermiş olduğu kodu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar ve şöyle çalıştır diyorum. Görmüş olduğunuz gibi yüzde hesaplama aracımız şu anda burada. Biz şu anda mesela 100.000'in şöyle 100.000 yazalım. 100.000'in %20'sini hesaplamak istiyoruz. Pardon, %20'sini hesaplamak istiyoruz. Hesapla butonuna basıyorum ve sonuç olarak bize 20.000'i gösteriyor. Yani doğru ve çalışır bir şekilde bize kodu vermiş oldu ChatGPT. Şimdi size kodlarla alakalı bir örnek daha göstermek istiyorum. Bunu da çok beğendim. Şöyle
bana HTML kodları içeren bir vergi hesaplama aracı oluşturur musun diye soruyorum ve bakalım bize nasıl bir kod verecek. Evet, kodumuz bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bize şu anda bir vergi hesaplama aracı oluşturdu. Bunu da hemen test etmek istiyorum. Şöyle yapıştırdım ve çalıştır diyorum ve görmüş olduğunuz gibi vergi hesaplama aracımız da şu anda karşımızda. Yine bunu test edelim isterseniz. Benim gelirim 500, vergi oranım da, hadi KDV'sini hesaplayalım. %18 KDV'si var diyelim ve hesaplaya bastığımda bana vergi tutarımın 90 TL olduğunu gösteriyor. Yani bu tabii çok basit bir araç ama yine de bir yapay zekanın biz istediğimiz zaman bize böyle kod oluşturup böyle bir araç çıkarması gerçekten çok güzel bir özellik. Ve daha bambaşka kodlar oluşturarak bunları satmanız mümkün arkadaşlar. Tabii üzerinde biraz değişiklik yaparak, az da olsa tabii kodlardan anlamanız gerekiyor böyle bir durumda. Ben fazla anlamadığım için hani nasıl para kazanıldığını size çok detaylı anlatamıyorum. Ama bu kodları dediğim gibi birazcık düzenleyerek, biraz elden geçirerek müşterilerinize satabilmeniz bence mümkün. Ve kod yazdırarak da ChatGPT'den bu şekilde para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu videomda sizlere 4 farklı yolda ChatGPT ile nasıl para kazanabilirsiniz anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar daha bambaşka yollar mutlaka vardır. Yani bunu birazcık sizin araştırmanız, biraz ChatGPT'de zaman geçirmeniz gerekiyor diye söyleyebilirim. Çünkü buraya bir şeyler yazdıkça sizin aklınıza daha farklı şeyler gelebilir ve çok yaratıcı bir şey bulup bunun üzerinden güzel paralar kazanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.